Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Evet, kokulu orkidelerimizin keyiklerinin dikimini yapacağız. Şöyle kokulu orkidemi gösteriyorum. Evet, üst tarafta bir tane keyikimiz var. Alt tarafta da bir tane keyikimiz var. Toplamda 2 tane keyiki var. Bugün bunların ayrımını ve dikimini yapacağız. Üst taraftakinin 2 tane dalı var. Evet. Şöyle diğer beyaz orkidemi gösteriyorum. Bakın şu dal artık yaşlandı. Bu dalı artık buradan ayırmamız gerekiyor. Diğer dipten büyüyen orkidemin daha sağlıklı olması için bazen böyle radikal kararlar almalıyız. Evet, makasımızı alıyoruz. Şöyle alttan bunu kesiyorum. Evet, şöyle kestik. Ve şu alttan büyüyen orkidemiz daha sağlıklı bir şekilde büyümesine devam edecek. Bütün enerjisi bu orkideye gidecek. Evet, buradaki keyikleri ayırırken bir bıçak kullanacağız. Bıçakla çok dikkatli bir şekilde ayrımını yapacağız. Bakın şöyle. Dalına da zarar vermeyeceğiz. Şimdi ben bunun ayrımını yapacağım ve size gösterip devam edeceğiz. Evet, şöyle bıçakla ayrımını yapıyorum. Evet, ayrımını yaptım. Bakın çok dikkatli bir şekilde ayırdım. Şöyle keyiklerimizi göstermek istiyorum. Bir tanesinin kökü biraz daha az ama şu an bu da tutacak bir şekilde. Diğerini de gösteriyorum. Bakın 2 dallı. Evet, çok güzel bir şekilde ayrımı yaptık. Evet, keyiki ayrımını bu zamanlarda yapmalısınız. Mart-Nisan gibi yapmalısınız. Aksi takdirde keyiklerinizi kurutursunuz. Evet, bu ayrımı yaptıktan sonra köklerinin yumuşaması için şöyle en az bir 10 dakika suda bekletiyoruz köklerimizi. Böylece kökler yumuşuyor. Dikerken daha esnek bir hale gelmiş oluyor. Evet, keyikimizi alıyoruz. Saksının içerisine, evet, şu diğer saksıyı şöyle yan tarafa koyuyorum. Saksımızı alıyorum. Şeffaf bir saksı aldık. Evet, köklerimizi dikkatli bir şekilde, şu şekilde, evet, saksımıza yerleştirmeye çalışıyorum. Evet, burada çok hassas olmalıyız. Kökleri kırmamaya özen gösterelim. Şöyle kökleri saksının içerisine aşağı doğru büyüyecek şekilde yerleştiriyorum. Evet, orkidemizi de ortaya alacak şekilde yerleştiriyorum. Evet, acele etmeyelim. Bir an önce toprağa koyalım diye acele etmeyelim. Burada köklerin konumu çok önemli. Aşağı doğru olması. Evet. Kökleri yerleştirdikten sonra elimizde kökleri tutuyoruz. Toprağımızı yavaş yavaş saksıya dolduracağız. Toprağımız da bakın bu tip orkide diğer orkideler gibi değil. Yarısı normal toprak, yarısı da ağaç kabuğu şeklinde kullanacağız. Evet, ben daha önceden toprağı hazırlamıştım. Şu şekilde toprağımızı dolduruyoruz. 2 taraflı bir şekilde. Evet, sıkı bir şekilde dolduralım. Şu şekilde. Evet. Diğer tarafını da aynı şekilde. Kökleri yerleştirirken dışarıdan görülecek şekilde yerleştirirsek daha güzel olur. Böylece orkidenin susayıp susamadığını, köklerin durumunu takip edebiliriz. Evet. Evet, ilk kokulu keyikimizi bu şekilde dikmiş olduk. Şöyle yan tarafına da koyalım. Diğer saksımızı alıyoruz. Şimdi alacağız. Evet, dikkatli dikelim. Aceleye gerek yok gerçekten. Çünkü çok kıymetli bir orkide bu. Çiçekleri çok güzel kokuyor. Evet, gösterdiğim gibi bakın kökleri dışarıdan görülüyor. Bu çok önemli. Orkidenin gelişimini bu şekilde takip edeceğiz. Evet, diğer saksımızı alıyoruz. Evet, bunu da köklerini aynı şekilde dikkatli bir şekilde saksımızın içerisine yerleştiriyoruz. Kırılmamasına dikkat ediyoruz. Bu suda bekletmemizin sebebi köklerimizin biraz daha esnek olması için suda beklettik. Evet, şöyle gördüğünüz gibi köklerimizin uç kesimleri aşağı gelecek şekilde saksıya yerleştirdim. Şimdi bunu yavaş yavaş dikkatli bir şekilde toprağına dolduracağız. Evet, şöyle toprağı alıyorum ve doldurmaya başlıyorum.
Evet, kökleri özellikle saksıdan dışarıda görülecek şekilde koymaya çalışalım. Evet, kök büyüklüğü bu kadar olmadan kesinlikle kekliği ayırmayınız. Tutmaz. Ve özellikle dediğim gibi Mart-Nisan ayı gibi bu işlemi yapınız. Başka bir zaman bu işlemi yapmayınız. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos'ta asla yapmayınız. Evet. Bu aylarda dikim çok risklidir. Bu aylarda yaptığınız dikimler büyük bir ihtimal olumsuz neticelenir. Evet, şöyle toprağını güzelce dolduruyoruz. Evet, bu orkidenin sulaması haftada bir, üstten de sulayabilirsiniz. Daldırma usulü de sulayabilirsiniz. Kökleri biraz kurusun, toprağı biraz kurusun. Ondan sonra sulayınız. Şu an dikimi yaptıktan sonra ben bunu daldırma usulü bir kere sulayacağım. Ondan sonra fazlalık suyun akması için bir yere koyacağım. Fazlalık suyu akıtacağım. Sonra dış saksıya koyup yerine yerleştireceğim. Evet, şöyle toprağını güzelce doldurduk. Çok aşırı da sıkı dikmeyelim. Yani dolduracak şekilde. Evet, çünkü çok sıkı yaptığımızda köklerine zarar verebiliriz. Köklerinin zarar görmemesi çok önemli. Evet, dikkat ederseniz baştan beri köklerine zarar vermeyelim meselesine çok üzerinde durdum. Çünkü köklerinden beslenecek artık. Daha önce evet diğer annesinden besleniyordu. Evet, gördüğünüz gibi dışarıdan kökler görünüyor. Evet, şöyle aradaki boşlukları doldurmak için sıkıyorum. Ve bu şekilde toprağı düzlüyorum. Evet, çok güzel oldu. Dikimini yaptık. Evet, söz verdiğim gibi Mart ayında bu işlemi yapacağız dedik ve sözümde durdum. Daha önceden takip edenler bu sözümü hatırlar. Evet, bu orkidenin annelerini ücretsiz olarak almıştım. Çok kötü durumdaydı. Bunun ilk dikimini, evet, bakımını sizinle videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz nasıl kurtarmışız. Evet, biraz böyle düz olmamasına aldırmayınız. Güneşe doğru büyüyeceği için bunu kendini toparlayacaktır. Evet, dikimini hallettik. Şöyle bakın, saksıyı geçmeyecek şekilde bir kaba su koyuyorum ve saksıyı buraya koyuyorum. 10 dakika bu suda bekleyecek. 10 dakika sonra bu sudan çıkartacağım. Bir yere koyacağım. Fazlalık suyun akmasını sağlayacağım. Ve ondan sonra saksısına koyacağım ve yerine yerleştireceğim. Evet. Dikimini hallettik. Şu orkidem. Evet, diktiğimiz iki kekimiz bu kokulu orkide. Çok güzel bir kokusu var. Kokuyor. Evet, bakın gördüğünüz gibi güneşe ters bir şekilde kekimizi koyduk. Bu güneşe doğru büyüyeceği için düzelecek bu. Gelişmelerde size göstereceğim. Evet. Şu beyaz orkide. Bunun da evet ortadaki yavrusu, kekisi geçen sene dikmiştik. Köklerini büyütüyor. Yavaş yavaş kendine gelecek. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.